Elinde keman, sırtında kitaplar, ayağında çizmeler ve zihninde aydınlık bir Türkiye hayaliyle köyüne dönen bir öğretmen, bu, bir zamanlar bu topraklarda kurulmuş bir rüyanın resmiydi. Adı Köy Enstitüleriydi. Peki, Anadolu'nun kaderini değiştirmek için yola çıkan bu devrimci proje, bu aydınlanma rüyası, neden bir kabusa dönüştü? Kendi yarattığı ışıktan kimler rahatsız oldu ve o ışık nasıl söndürüldü? Her şey, bir gerçeği kabul etmekle başladı. 1930'ların Türkiye'sinde halkın %80'i köylerde yaşıyordu ve bu nüfusun %90'ından fazlası okuma yazma bilmiyordu. Köylerde yol yoktu, su yoktu, doktor yoktu. Genç Cumhuriyet için bu en büyük meydan okumaydı. Anadolu'nun 1000 yıllık karanlığını nasıl aydınlatacaktı? Klasik yöntemlerle şehirden köye öğretmen göndermek işe yaramıyordu. Giden öğretmenler ya köy şartlarına dayanamayıp geri dönüyor ya da halkla kaynaşamıyordu. İşte bu noktada iki büyük eğitimci, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, tarihe geçecek bir formül geliştirdi. Madem şehirden köye ışık gitmiyordu, o zaman ışık köyün kendi içinden doğmalıydı. Felsefe basitti. İş içinde, iş için, işle eğitim. Köylerden zeki çocuklar seçilecek, bu özel okullarda sadece okuma yazma, matematik değil. Aynı zamanda modern tarım, demircilik, marangozluk, sağlık bilgisi ve hatta klasik müzik ve dünya edebiyatı öğreneceklerdi. Amaç sadece bir öğretmen değil, köyüne her anlamda liderlik edecek bir aydın yaratmaktı. Ve rüya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında 21 enstitü kuruldu. Bu okulların öğrencileri kendi binalarını kendi elleriyle yaptı, kendi tarlalarını kendi ekip biçti. Sabahları Homeros okuyor, öğleden sonra bir duvarı sıvıyor, akşamları mandolin çalıyorlardı. Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın gibi sonradan Türk edebiyatının devleri olacak nice yazar işte bu ocakta yetişti. Köy enstitüleri Anadolu'nun umuduydu. Ancak bu parlayan ışık birilerini rahatsız etmekte gecikmedi. En büyük düşmanları toprağa ve köylünün emeğine hükmeden toprak ağalarıydı. Okuyan, hakkını arayan, bilinçlenen bir köylü onların düzeni için en büyük tehditti. Çok geçmeden muhafazakar siyasetçiler ve bazı dini çevreler de bu koroya katıldı. Enstitülerdeki karma eğitim, okutulan dünya klasikleri ve sorgulayıcı eğitim felsefesi ahlakı bozmakla ve geleneklere aykırı olmakla suçlandı. En ölümcül damga ise hazırdı. Bu okullar komünist yuvası. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, çok partili hayata geçerken siyasetin dengeleri de değişiyordu. Hem iktidar hem de muhalefet, toprak ağalarının ve muhafazakar kesimin oylarına ihtiyaç duyuyordu. Köy enstitüleri bu siyasi pazarlıkta feda edilecek bir kurbana dönüştü. Önce eğitim programları değiştirildi, iş eğitimi kısmı kaldırıldı ve sıradan birer öğretmen okuluna dönüştürüldüler. Son darbe ise 1954 yılında Demokrat Parti iktidarında vuruldu. Köy enstitüleri kanunu tamamen lağvedildi ve o büyük aydınlanma rüyası resmen sona erdi. Peki, köy enstitüleri kapatılmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olurduk? Binlerce köye yayılan 10 binlerce aydınlanma neferinin yaratacağı toplumsal dönüşüm ülkemizin kaderini değiştirir miydi? Bu, tarihin en büyük keşkelerinden biri. Cevabı ise belki de hepimizin içinde saklı. Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.